Utku selamlar. Nasılsın? Merhaba Deniz, selam. İyidir, seni sormalı. İyiyim ben de. Teşekkür ediyorum. Öncelikle teşekkür ederim. Bizi kabul ettin böyle bir şeye. Zaman ayırdın. Değerli zamanını bize ayırdın. Ben Ee, teşekkür ederim davetin için. Çok mutlu oldum. Bayağıdır da eyvallah. görüşmüyorduk, iyi oldu. Aynen bayağıdan beri görüşmüyorduk. Şimdi bizi izleyen takipçilerimiz için ilk şunu söyleyeyim. Biz Utku'yla nereden tanışıyoruz? Ya böyle insanlara çok ulaşmak kolay olmayabilir ama Utku'ya ben yapar mıyız dedim. Yaparız dedi. Öyle söyleyeyim size. Böyle bir görüşmeyi ilk okul 3'e kadar değil mi? 2 mi 3 mü? Evet, 3. 3. İlkokul 3'e kadar aynı ilkokulda okuduk Ankara'da. Buradan Berin hocamız, ilkokul hocamız, kendisine de hoca demeyi hiç sevmezdi. Berin öğretmenimiz diyelim. Öğretmen de evet. Berin öğretmene de selam edelim. Şimdi Utku gibi değerli bir ismi burada ağırlama şansımız olduğunu söylemiştim. Şimdi Utku kimdir? Daha bu konunun başlığını koymadım ama aklımda koymayı düşündüğüm YouTube'daki başlık konunun akışına göre değişebilir ama şöyle bir şey olacak. Robotik, doğa, derin öğrenmenin arasında bir gideceğiz, geleceğiz bakalım nerelere gideceğiz. Şimdi ilk olarak Utku ilkokul 3'e kadar ben senin CV'nden bahsetmiş oldum. Aynı ilkokulda okuduk. İlkokul 3'ten sonra şöyle bir hızlıca sen nerelere gittin, neler oldu ve şu an neredesin bize bahseder misin? Tamamdır. Deniz tekrar teşekkür ederim davetin için. Ben de çok mutlu oldum. Rica ederim. Ee, Böyle bir şeyde buluştuğumuz için. 3'ten hızlıca ben böyle bir atlayayım. Ankara'da okudum. Ortaokulu, liseyi de Ankara'da okudum. Daha sonra Bilkent Üniversitesi'ne gittim. Bilgisayar mühendisliğine. O zamanlar kafamda böyle bilgisayar oyunu yapacağım. İşte robotlar zaten hep ömrümden robotlarla çok uğraşmıştım. Böyle Legolardı, Kinex'lerdi falan. Benim çocukluğumun oyuncakları hala oynarım yani. Hı hı. Ben de oynuyordum ya. İşte Aklıma gelen projeleri Arduino ile Kinex miydi? Kinetix miydi? Kinex'leri Kinex birleştiriyorum. oldu. Hani. Ya İşte ben de hep küçüklüğümden beri işte ailem öyle vizyoner bir oyuncak almış bana. Resmen kariyerimi kurdu yani. Evet. Neyse işte o hayallerle, o amaçlarla işte Bilkent Üniversitesi'ne girdim bilgisayar mühendisliğine. Orada yavaş yavaş şekillenmeye başladı tabii olaylar. Bilgisayar mühendisliğinde okurken işte bir yandan robotikle alakalı dersler alıyordum. İşte bilgisayar mühendisliğiyle alakalı olan işte makine öğrenmesi olabilir, yapay zeka olabilir. Biraz daha işin bilgisayar bilimiyle alakalı olan dersler alırken bir yandan da elektrik mühendisi o sıra makine yoktu. Elektrik mühendisinden bazı dersler alıyordum. İşte kontrol teorisi, mikro işlemciler, bilgisayar organizasyonu gibi yine bilgisayarla da alakalı olan dersler. Yüksek lisansı da ben Bilkent Üniversitesi'nde yaptım. Orada Uluç Hoca vardı, Uluç Saranlı. Şimdi ODTÜ'de robotik grubu. Onun aslında yönlendirmesiyle robotik alanına girdim. Kendisi birebir çok güzel yardımcı oldu bana. Çok vizyoner bir hocaydı o da. Hala öyledir. Onunla beraber böyle robotik alanına bir giriş yaptım. Zaten içimde öyle şeyler yapmak vardı. Daha sonra o sıralar aslında böyle bacak robotlar üzerine çalışıyordum. Bu şimdi Boston Dynamics'in çok böyle insana hayret ettiren robotları var ya, hopluyor, zıplıyor, takla atıyor falan. Çok acayip robotlar. Sana Boston Dynamics'i zaten ayrıca bir konu olarak Ha, soracaktım. tamam. Ona göreceğiz. Tamam. Okey. Ha, tamam. Yani tabii ki ona benzer derken o alanda çalışmalar yapıyordum. Bacak robotlar nasıl yürür, nasıl zıplar, engelleri nasıl aşar gibi. Daha sonra ilgi alanım biraz daha insan anatomisine benzeyen, biyolojiden esinlenen robotlara da doğru kaymaya başladı. İşte kaslar, yapay kaslar, yapay sinirler, refleks nasıl olur, robotlarda böyle bir refleks tasarlayabilir miyiz, kullanabilir miyiz gibi. Onun için bilimsel doktora yapmak için İsviçre'ye gittim. ETH Zürich, İsviçre'nin Federal Teknik Üniversitesi. Orada makine mühendisliğinde yaptım doktorayı. Japon bir hocamız vardı, o da çok böyle ilginç bir adamdı, Fumiya Ida. Çok böyle deli deli projeleri vardı. E, Onlarla beraber daha çok biyolojideki dokulara benzeyen malzemeleri kullanarak robotlar yapmaya başladık. Yani bu son 10-15 yılın zaten bir yaklaşımı. Klasik robot, endüstriyel robot, böyle hani Terminator deyince akla gelen böyle şey var ya, tost makinesi gibi alüminyum işte profiller, işte eklemler falan gibi. O robotlardan biraz daha farklı, insanlara, hayvanlara, doğadaki canlılara benzeyen robotlar furyası vardı zaten. Tam başındaydı o işlerin. Bu da şöyle bir şey, işte yumuşak malzemeler kullanıyorsun. Bu noktada sana bir şey sormak istiyorum. Kaldığın yeri unutma. Tamam. Şimdi şunu söylüyorsun galiba. İnsan yani biz şu an mühendisler olarak bir robot tasarımı, mekanizma tasarımı yaparken doğayı örnek alıyoruz Hı diyorsun. hı. Hı hı. Çalışmalarımız Yo, refleks. doğru, doğru. Evet. Şimdi sorum şu. Mesela bu noktada.
Benim parmağım 5 parmak. Sen bir el tasarlayacağın zaman 5 parmak tasarlamaya gidiyorsun. Niye 6 parmaklı bir eli düşünmüyorsunuz? Niye 7 parmaklı bir eli düşünmüyorsunuz da doğadakileri benzetmeye çalışıyorsunuz? Ya da öbür türlü bir çalışma var mı? Bu çok güzel bir soru. Aslında bu birbirine çok benzer ama birbirinden bir noktada ayrılan bir çalışma alanıyla alakalı bir soru. Biyomimetik yani biyolojiyi taklit eden sistemlerle biyolojiden esinlenen sistemler aslında bir noktada birbirinden ayrılıyor. Biyolojiyi taklit eden sistemler de var. Mesela bu tam sorunun ilk yarısına cevap olabilir. 5 parmaklı olduğu için elimiz 5 parmak yapalım. İnsan eli çünkü 5 parmaktan yani kendimizden biliyoruz ya da işte ürettiğimiz ürünlerden biliyoruz. Yapabileceği şeyleri kopyalayalım amacıyla yaklaşıyorsan o zaman biyolojiyi taklit eden sistemler yapıyorsun. Ama Hı. biyolojiden esinlenen robotlar ya da biyolojiden esinlenen sistemler yaptığın zaman biraz daha soyut düşünebiliyorsun. Yani 5 parmak var da illa 5 parmak yapmak zorunda değilim. Mesela parmak konsepti birçok işi yapmamızı sağlayan yani birbirine karşı mekanik olarak geometrik olarak birbirine karşı duran ve birbirine karşı kuvvet uygulayabilen bu iki mekanizma, parmak mekanizması bizim birçok şeyi kavramamızı, işte ince işler yapabilmemizi, e, nasıl desem, bir şeyleri alıp bir yerden başka bir yere koymamızı, işte tornavida çevirmemizi, aklınıza ne geliyorsa artık bunları yapmamızı sağlayan bir sistem aslında parmakların birbirine bakıyor olması. İşte sırf bundan esinlenerek üç parmakla da bir robot eli yapabilirsiniz. Yeter ki görevinizin tanımı belli olsun. Aslında bir robotu tasarlarken en başta ne için kullanılacağını bilerek tasarlamak en önemlisi. O yüzden hani atıyorum insanlar için kullanılacak bir protez tasarlıyorsanız tabii ki beş parmaklı bir robot tasarlamak daha hani taklide yönelik bir tasarım yapmak daha mantıklı. Çünkü insan da ona alışmış. Hani onda alışık olduğu bir kullanım yöntemi var. Ama ben el yapmak istiyorum. El gibi işlev gören bir şey yapmak istiyorum dediğiniz zaman hani birbirine karşı bakan parmakların olduğu 3 parmaklı da olabilir, 7 parmaklı da olabilir. Yeter ki esinlendiğiniz yer hani biyoloji olsun. İlla birebir aynısını yapmak zorunda değilsiniz. Böyle bir ayrım var. Benim yaptığım çalışmalar bazen esinlenmeye, bazen taklide doğru gitti. Doktora da bu çalışmaları yaptım. Mesela en başta böyle biyolojiden esinlenen böyle örümceğe benzeyen bir robot yaptık. Aslında bakarsanız örümceğe hiç benzemeyen, alakasız bir mekanik bir sistemdi. Fakat esinlendiğimiz kısım, bu esinlenme kısmı işte. Esinlendiğimiz kısım o örümceğin e, bazı termoplastik böyle eriyik hale gelip yapışkan hale gelebilen bir malzemeyi kullanarak biz e, bir örümceğin ağ üretmesine benzer bir iş yaptık. Böylece bizim robotumuz bir ağ üreterek tavandan böyle yavaş yavaş aşağı inebiliyordu. Şimdi o robotun resmini göstersen belki şeye de koyarız, linkleri de koyarız. Olur İlgilenen olur. Linkleri koyarız. izleyiciler Hepsini buradan koyacağız. Kesinlikle. takip edebilir. Hı hı. Yani bakınca bunun şeye benzeyen, örümceğe benzeyen hiçbir yanı yok. Üstünde devreleri var, işte kabloları var, bilmem ne var. Yani geometrik ve şekil olarak da hiç benzemiyor ama yaptığı orada ağ ürettiği ağ tutunup da aşağı inmesi biyolojiden esinlenen bir işlem. Yani biyo esinlenen robot oluyor. Ama mesela doktorumun son kısmında o zaman şeye gitmiştik, Cambridge Üniversitesi'ne geçmiştik bütün ekibimiz olarak İsviçre'den. Orada biyolojiyi taklit eden sistemler yapmaya başladım. Bu da aslında robotik parmaklardı. Orada gerçekten bir anatomi kitabı aldım. İnsan parmağındaki tendonlar, kaslar nasıl yönlenir, hangisi nereye bağlıdır, işte sinirler nereden geçer, işte kemiklerin, eklemlerin arasındaki geometrik şekiller nasıldır, aradaki şeylerin arasında, eklemlerin arasındaki sıvı nasıl işlem yapar gibi konulara bakıp gerçekten taklit etme yönelik işlemler yaptım. O zaman da gerçekten insan eline yani bakınca da gördüğün çok bariz bir şekilde insan eline benzeyen robotlar yaptım. Bu da biyolojiyi taklit eden sistemlere örnek olabilir. Hı hı. Tamam, teşekkür ederim. Sen şeyde kalmıştın. Bu soft sözcüğünü kullandın. Onun devamını getirecektin. Kendi çalışma alanından bahsediyordun galiba. Aynen. İşte bu aslında benim doktora çalışmalarımdı. Yüksek lisans yaptım ama bacaklı robotlardan biraz daha farklı bir hale geldi. Çünkü artık malzemenin yeniliğinden gelen bazı yeni problemler var. Bunları çözmeye yönlenmeye başladım. Bunda nedir? Yumuşak malzeme kullandığınız zaman, mesela yumuşak malzeme dediğimizde aklımıza sünger gelebilir. İşte viskoelastik yastıklar var. Mesela bu da bir yumuşak malzeme olabilir. Bizim derimiz, kendi dokularımız. Zaten biyolojideki dokuların çok büyük bir kısmı yumuşak dokulardan oluşuyor. Yumuşak dokulardan oluşuyor ve biyolojiyi bu kadar çeşitli kılan, zengin kılan, bu kadar fazla doğaya adapte olmasını sağlayan, işte büyümesini, gelişmesini,
değişmesini sağlayan şeyler aslında bu yumuşak malzemeler. Çünkü bizim biyolojide hücre temelli bir sistem var. Hücreler zaten doğal olarak yumuşak malzemeler, bölünebilen, eğilebilen, bükülebilen şeyler oldukları için bize böyle bir adaptasyon şeyi kazandırıyorlar. Ne derler? Yetisi kazandırıyorlar. O yüzden yaralanıp iyileşebiliyoruz mesela. Ya da hani küçük bir şekilde doğuyoruz. Bebek halinden insan işte daha büyük bir hale geliyoruz. Bu sırf insanlar için geçerli değil, bütün canlılar için geçerli. Hı hı. İşin arkasında böyle bir gerçek var. Bu da aslında bir biyolojiden esinlenen bir çalışma. Yani biyolojiye, doğaya baktığın zaman görüyorsun ki hiçbir yerde öyle inanılmaz işte metallerde veya bizim bildiğimiz klasik robot tasarımında olduğu gibi köşeli tasarımlar, çok belli olan eklemler, işte civatalar falan yok. Aslında işlem olarak mesela kolumuzda bir civatalı bir kola benziyor olsa bile yine de parmaklarımızın, o kaslarımızın e, dokuları onun biraz daha esnek olmasını sağlıyor. Mesela cebinizden böyle bir anahtar almaya çalıştığınızı düşünün. İşte cebinizde böyle böyle dar bir kottan bir anahtar almak için cebinize sokuyorsunuz elinizi. Eliniz böyle kargacık burgacık bir hale geliyor ama yine de gidip alabiliyorsunuz. İşte bizim elimizin bu kadar becerikli olmasını sağlayan şeylerden biri de bu iki farklı dokunun hem sert içinde kemik de var Hı hı. ama hem de kasların, şeylerin, bağ dokuların, aradaki o eklemlerin biraz daha yumuşak olmasını verdiği bir karışım bize bu ikili dengeyi sağlıyor. Hem kuvvet uygulayabiliyoruz, bir şey tutup kaldırabiliyoruz hem de aynı zamanda eğilip bükülebiliyoruz yani adapte olabiliyoruz. O zaman İşte siz bu noktada başka bilim dallarıyla zaten biyolojiyle direkt olarak çalıştığınızı anlıyorum. tabii, Onun tabii. dışında hani bu tarz yeni komponentlerin ihtiyacı oluştuğu zaman ne bileyim kimyacılarla da bir araya gelmeniz gerekiyor mu? O tarz Tabii durumlarda ki. oluyor mu? Zaten bu benim özellikle içinde çalıştığım alan şimdi soft robotics yani yumuşak malzemelerle çalışan robotlar deniyor. Bunun bu kadar e, büyüyebilmesini sağlayan gelişme aslında malzeme bilimleri ve kimyanın bize birçok fonksiyonel malzemeyi çok hızlı bir şekilde, kolay bir şekilde üretilmesini sağlaması. Laboratuvarlarda öyle çok büyük paralarla üretilen malzemeler şimdi 3 boyutlu yazıcılarla, e, raflardan alabileceğiniz basit silikon malzemelerin birbirine karıştırılmasıyla ve benzer şekilde çok kolay bir şekilde erişilebiliyor. Bu da Hı hı. bu malzemelerin çok büyük bir alana yayılmasını sağlıyor. Yani hobicilerden araştırmacılara kadar yani hiçbir eğitim şeyine bakmaksızın lise öğrencisinden, ilkokul öğrencisinden büyük araştırmacılar işte üniversite hocalara kadar bu malzemeleri alıp ilginç şeyler yapmasını sağlıyor. Zaten bunun arkasında böyle bir ivme olduğu için yani malzeme bilimi, kimya e, ve işte biyolojiyle tabii ki ortak çalışmalar olduğu için bu malzemeler artık robotik alanında açıldı ve robotik bilimcileri bunları alıp çok ilginç robotlar yapmaya başladılar. Bizim yaptığımız çalışmalar da bunlardandı. O yüzden zaten hala çok organik bir bağımız var. Yani kimyacılarla beraber çalışıyoruz. Evet. Mesela çok karşılaştığımız durumlardan bir tanesi biz diyoruz ki biz şöyle bir robot yapmak istiyoruz. Ben işte duvara tırmanıp yapışarak tırmanan, yürüyen bir robot yapmak istiyorum. O yüzden benim böyle yapışkan bir malzemeye ihtiyacım var ama kontrol de edebileyim. İstediğim zaman yapısını istediğim zaman işte tekrar çekebileyim gibi. Hı Bunun hı. için bizim gideceğimiz kişiler işte malzeme bilimcileri oluyor, kimyacılar oluyor. İşte bize böyle bir malzeme üretebilir misiniz? İşte özellikle şu olsun, şu kadar derecede işte erisin, yapışsın falan gibi. Tabii ki multidisipliner yani çok fazla bilim alanının bir arada çalıştığı bir çalışma konusu. E, işte dediğim gibi ben bu konularda çalışıyorum. Hı hı. Yaklaşık 2016'nın işte ortasında falan doktordan mezun olduktan sonra da şimdi Almanya'ya geldim. Almanya'da da Max Planck Enstitüsü'nde doktora sonrası çalışmalarımı yapıyorum. Burada da gerçekten böyle multidisipliner bir çalışma takımı var. Yaklaşık Şu an 60 kişi. ünvanın ne tam olarak? Ee, yani Türkiye'deki şu anda karşılığı. postdoktoral yani doktora sonrası araştırmacı olarak geçiyorum. Hı hı. Ee, yani doktora sonrasıyla bir araştırma görevlisi, yani doktora sonrasıyla bir yardımcı doçent arasındaki bir yerdeyim şu anda. Yani akademik Türkiye'de kadro olarak bir Türkiye'de bu ünvanın tam bir karşılığı var mı? Türkiye'de var tam karşılığı. var. Ee, doktoralı Yardımcı doktoralı doçent gibi bir şey araştırmacı mi diyorlar oluyor acaba? galiba. Efendim? Yardımcı doçent değil herhalde, değil mi? Yardımcı doçent değil. Yanlış bilmiyorsam zaten yardımcı doçent şeyini kaldırdılar, pozisyonu Öyle kaldırdılar. mi? Onların her biri doktoralı araştırma görevlisi oldu. Tam ismini bilmiyorum, yanlış söylüyorsam da özür dilerim ama böyle bir tabii ki karşılığı var. Bu zaten hani evrensel bir tanım. Sadece belli ülkelerde olan bir şey değil. Yani doktoralı araştırma görevlisi. E, dediğim gibi aslında bakarsanız doktora yaptığınız, bilimsel doktora yaptıktan sonra, mezun olduktan sonra
bir üniversitede bir kadro, yardımcı doçent ya da işte doçent kadrosuna başlamadan önce arada bulunduğunuz bir kadro bu. Daha bağımsız bir şekilde araştırma yapabiliyorsunuz. İşte tez yazmak zorunda değilsiniz mesela, doktorada olduğu gibi. Artık daha bağımsız çalıştığınız için kendi paranızı kendiniz, yani bilimsel araştırma için kullanacağınız bütçeyi kendiniz bulmaya çalışıyorsunuz. Farklı bilimsel kongrelere gidip farklı bilimsel nasıl desem organizasyonlara başvurularda, projeler yazıp başvurularda Hı bulunuyorsunuz. hı. Yani öğrenci değilsin artık postdoc olarak. Araştırma görevlisinin ilk aşamasındasın. Ee, Doktor öğrencileriyle, lisans öğrencileriyle, yüksek lisans öğrencileriyle beraber çalışabiliyorsun. İşte hani öğreniyorsun aslında. Biraz öğrencilik bittikten sonra şey nasıl olur, bir grup lideri nasıl olunur, bir doçent nasıl olur, hem ders verebilen hem bilim konularını geliştirip insanları yönlendirebilen bir kişi nasıl olunur diye aslında bunu öğrendiğin bir kadrodayım. Ama o Piyasa, aşamadayım. piyasa ya da endüstriyle ilişkin var mı direkt olarak ya da öyle şeyler düşünüyor musun? Tabii ki zaten robotik, yani ben bilgisayar mühendisliği ve makine mühendisliğinden hani mezunum. Lisans, yüksek lisans bilgisayardan, doktoram makineden. E, Bunlar zaten çok uygulamaya yakın işler. E, Robotik özellikle çok revaçta olan bir çalışma alanı. Özellikle robotiğin üzerine onda daha detaylı konuşuruz. Özellikle yapay zeka, bilgisayar öğrenmesi. Bunlar inanılmaz revaçta olan konular. Robotik de bunun en gözde, en önde olan çalışmalardan Hı bir hı. tanesi. Bu nedenle zaten okurken de, yani doktora yaparken de, şu an çalışırken de hep bir endüstriyle bağımız oluyor tabii. Mesela bir örnek verebilirim. Cambridge'de doktora Dinleriz. çalışmalarının sonunda bahsetmiştim ya, bir parmak yaptım, işte insana çok benzeyen bir parmak yaptım diye. O sırada bize üniversiteye oradaki en büyük tedarik zincirlerinden bir tanesi olan Sainsbury diye bir firma var. Gerçi bizdeki şeye benziyor. Bizdeki büyük marketlere benziyor. Ürününde üreten, ürettiği üründe satan market zincirlerine benziyor. İngiltere'de büyük bir zincirin bir tanesi bu. İşte bu zincirin sahibi Sainsbury, Lord Sainsbury'di hatta kendisi. Adam Lordlar Kamerası'ndaydı. O şöyle bir problemle geldi. Tarladan lahana ve işte karnabahar benzeri bu familyadan olan ürünleri toplarken her şeyi otomasyona bağlayabilmişler. Yani tarladan sadece karnabahar ya da lahanayı tarladan çıkartma kısmını işçiler yapıyormuş, insan işçiler yapıyormuş. O tarladan aldıktan sonra sofranıza gelene kadar her şeyi otomat etmişler. Yani işte yıkaması, bir araya getirilmesi, paketlenmesi, işte derecelendirmesi gibi. Böyle bir Onun sistem Konyalı iş adamlarının, Konyalı tarımcıların Türkiye'den, Konya'dan ciddi ilgisini çekecektir. Çünkü onların hayali gerçekten. Evet E, öyle. İşte mesela bu aslında bize kendisi çok böyle endüstriyel bir problemle geldi. Dedi ki ben işte e, bunu da otomasyona bağlamak istiyorum. Ben artık hani işçileri kullanmak yerine robotların bunu tarladan toplamasını istiyorum gibi çok böyle reel bir sorunla geldi. Kendisi için reel bir sorunla geldi. Bunun bizim tarafımızdan algılanan kısmı çok ilginç bir robotik problemine denk geliyor. Şimdiye kadar bildiğimiz robotik eller, parmaklar genelde endüstriyel ürünlerin, endüstriyel böyle çoklu şekilde üretilen fabrikalarda kullanılıyor. Hep böyle bilirsiniz zaten. Böyle robotik üretim dediğiniz zaman işte böyle bir araba üretim hattı vardır. İşte bir kol gelir, onu yapıştırır, bunu işte ne bileyim böyle lehimler falan. Buradaki robotların çalışma sistemiyle tarladan o lahanayı alan robot elinin çalışma sistemi aslında çok birbirinden farklı. Yani işlem olarak aynı şeyi yapıyor olarak görünse bile biri işte kilolarca, yüzlerce kiloluk mesela malzemeyi bir yerden bir yere götürüp çok milimetrik bir şekilde yerini yerleştirirken lahana toplamak aslında o kadar büyük kuvvetler gerektirmiyor. Çok milimetrik hareketler gerektirmiyor. Tam tersine biraz daha narin olmayı gerektiriyor. Çünkü lahananın yapraklarını bozmadan, kırmadan çıkartmanız lazım. Bu aslında yumuşak malzemeli robotik bilimi için çok ilginç bir problem. Biz şu ana kadar ürettiğimiz ve artık çok iyi bildiğimiz robotik ellerini biz bu tarz görevler için nasıl kullanabiliriz? Ee, Bunun için tabii ki malzemenin değişmesi lazım. Biliyorsunuz o endüstriyel robotlar çok böyle hani milimetrik işlemler yapabilmek için hiç eğilmeyen, bükülmeyen, ne zaman ne iş yaptığını bildiğiniz malzemeleri kullanmanız lazım. Çok böyle sert malzemeler kullanmanız lazım ki e, o robot elini kumanda ettiğiniz zaman bilesiniz ki dediğiniz yere gidiyor ve hiçbir şekilde yamulmuyor, bükülmüyor. Böylece milimetrik bir şekilde koyuyor. Ama
aynısı şey için geçerli değil, bir lahana toplamak için geçerli değil. Çünkü o robotik elinin, diğer robotik elinin üreteceği kuvvet pat diye bir anda patlatabilir mesela şeyi. Bambaşka dinamikler giriyor işin içine. Tabii başka dinamikler geliyor. Tabii ki burada yanlış bir şeye yönlendirilmesin. Diğer robotlar için de çok yumuşak bir şekilde kontrol etmek gibi büyük bir çalışma alanı var. Özellikle kontrol teorisinin. İşte biz bunu bu kadar sert ve bu kadar kuvvetli sistemleri bile nasıl yumuşak bir şekilde hareket ettirebiliriz gibi bir büyük bir çalışma alanı var. Bizim ürettiğimiz sistemler, yumuşak malzeme sistemler bunlara rakip değil, alternatif sadece. Ama en büyük farkları mesela yumuşak malzemeleri kullanıyor olmamız. Yumuşak malzemeleri kullanıyor olduğunuz zaman şöyle bir şey sağlıyorsunuz. Benim o kadar böyle inanılmaz böyle şeylerle, sensörlerle bilgi toplayıp robotum tam şu anda nerede, milimetrik olarak yanında mı, ucunda mı, başında mı gibi çok büyük bir bilgiye ihtiyacınız olmuyor. Çünkü biliyorsunuz ki kullandığınız malzeme yumuşak. Azıcık yanına gitsem bile yumuşak olduğu için ona hani adapte olabilir, sarılabilir. İşte zaten çok fazla kuvvet uygulamadığı için hani parçalamak gibi bir derdim de yok. O yüzden bizim bu malzeme ve yumuşak sistemlerle getirdiğimiz alternatif çözümler biraz bilgisayarların veya o işlemcilerin üzerindeki o kontrolcülerin sürekli takip eden işte kontrolcülerin üzerindeki yükü biraz alıyor. Aslında bu verdiğim anahtar örneğinin de biraz benziyor. Tam olarak nerede olduğunu bilmenize gerek yok. Yani yeter ki oralarda bir yerde olsun. Zaten üzerinde bazı şeylerimiz var. Bilgi alacağımız sensörlerimiz var. Bir şekilde bilgi alıp uygulayabiliriz. İşte mesela bu problem, o Sensible'nin getirdiği probleme biz işte benim tasarladığım robotik parmakların biraz daha modifiye edilmiş versiyonu kullanarak tarlalarda kullanılmasına başlandı. İşte Süper. şimdi bildiğim kadarıyla şu anda aktif olarak o şeyin içinde değilim ama bildiğim kadarıyla bu elleri böyle bir sürü el yaptılar. Traktörlerin önlerine koydular. Traktörler yavaş yavaş gidip mesela o tarladan şimdi lahanaları topluyor. Bu robotik çalışmasının özellikle senin de söylediğin gibi e, tarım ülkelerinde inanılmaz bir potansiyeli var. Karşılığı var. Evet, çok büyük bir karşılığı var. Gerçekten birçok Ben şunu insana... da söyleyeyim, zaten görevim icabı hani Türkiye'de, Konya'da da sorumluyum. Konya'da bu konu o kadar çok gündeme geldi ki herkesin hayali. Yani bu bakış açılarından belki bakılmıyor ama yavaş yavaş dünyaya bu yayılacak. Türkiye'de gelecektir herhalde. Tabii ki, tabii ki. Tabii ki. Özellikle zaten bu çeşit yumuşak malzemeli robotların kullanıldığı alanlardan bir tanesi, en büyüklerinden bir tanesi tarım sektörü. Gerçekten tarladan böyle yumuşak malzemeleri nasıl toplayabiliriz? Onlara zarar vermeden. Bir ikincisi yemek üretimi. Yani mutfak robotları. Hep annelerimizin istediği şey aslında. Sırf annelerimiz istemiyor onu. Bir sürü şirket de istiyor. Mesela bir restorana gittiğiniz zaman o mutfak kısmında yemekler üretiliyor. İşte bunların aslında kullandığı o aşçıların elleri, kolları aslında bizim yumuşak malzeme robotların çözmek istediği problemlerin aynısını yapıyor. Ekmeği alıyor. İşte Hı. ekmek yumuşak bir şey ama bir bıçak alıyor mesela. Çok sert ve çok keskin, zarar da verebilecek bir şey. Ama mesela havucu doğruyor onunla. Havuç da çok sert. Ama sonra alıyor yumurtayı kırıyor falan böyle. Aslında çok farklı dokulara sahip olan şeylere aynı elle hiçbir şey değiştirmeden aynı mekanizmayla yapabiliyoruz. Bize belki çok kolay geliyor yani insan olarak biz yani. Evet. Bununla doğduğumuz için bize çok kolay geliyor ama bir robotik bilimi için bunlar çok inanılmaz problemler ve çok... Şimdi oralara geleceğiz. Şimdi şeye geçeceğiz. Derin öğrenmeye geçeceğiz filan. Geçmeden önce şunu, ya bu konu çok uzun. Biz seninle bu konuyu Evet. saatlerce konuşuruz. Yani Konuşalım şöyle hocam. bir şey de var. Şimdi biliyorsun bunu YouTube için hazırlıyoruz. Alt tarafa yorumlar gelirse sen de istersen seni bir daha yakalayabilirsek. Sen de koronadan müzdaripsin. Şu an bulunduğun yerde. Biz Evet, de doğru. müzdaripiz. Hani ilgi gelirse konuları ayrıntılandırırız ama Tabii, şuraya tabii, kadar tabii. çok hani senin ne yaptığını, ne öngördüğünü, dünyanın nereye gittiğinden birazcık bahsetmiş oldun robotik alanında. Hı hı. Şimdi senin bir web sayfan var. İstiyorsan seni daha iyi araştırmak isteyenler ve araştırmalarını bilmek isteyenler hangi adresten sana ulaşabilirler? Ee, utkuculha.com benim ismim, soy ismim. Çulha değil, C ile utkuculha.com. Oraya ben olabildiğince yaptığım çalışmaları koyuyorum. Güncel tutmaya çalışıyorum. Yaptığım konular hakkında, fikirlerim hakkında bir bilgiye sahip olabilirler. İşte bu videonun altına da aslında koyabiliriz şeyleri. Koyacağız. İlgili Tabii. arkadaşlar direkt oradan bağlantıları da takip Tabii, tabii. edebilirler. Hı hı. Bu web sitesinden beni ziyaret edebilirler. Okey. Şimdi derin öğrenmeye geçeceğiz. Tamam. Şimdi mekanik olarak oraya geldik. Neyi nasıl alacağımızı kararını vermeye geçmeden önce şu nokta var. Şimdi bu çoklu disiplinli sen çalışıyorum diyorsun ya. Bu noktada ülkemizdeki, Türkiye'deki gençlere artık yani Utku Çulha gibi bir bilim adamı olmak istiyorsan bir tek artık makine bilmen yetmiyor. Bir tek elektrik bilmen yetmiyor. Hı Bir hı. tek yazılım bilmen yetmiyor. Biyolojiciyle oturduğun zaman konuşabilir olman lazım. Kimyacıyla konuşabilir olman lazım. Senden
Kısaca ne tarz bir tavsiye gelebilir ülkemizdeki gençlere? Şöyle bir şey söyleyebilirim. Bu çok doğru söylüyorsun. Yani artık bu iş multidisipliner bir iş. Hiçbir mesleğin öbürüne karşı bir üstünlüğü, eksikliği falan yok. Çok büyük işler üretebilmek için herkesin beraber bir araya kendi güçlerini katıp büyük işler üretmesi lazım. Bakış açısında böyle olması lazım. Yani sürekli öğrenmeye aç bir öğrenci gerekiyor aslında. Sürekli öğrenmeye aç. İyi bir eğitim aslında üniversite ya lisede işte herhangi bir şeyde eğitim aslında bunu vermeli. Vermek istediği şey şu olmalı. Yani ben olmadan da bir lise, bir kurum olmadan da size yön gösterecek bir kurum olmadan da sizin tek başınıza gidip araştırma yapabiliyor olmanız lazım. Yani merak ettiğiniz bir konuyu artık internet denen bir şey var. Yani kütüphanelerden, internetten işte bu konuda uzman kişilerden bir şekilde öğrenebiliyor olmanız lazım. Eğer bir eğitim kurumu iyi bir kurumsa gerçekten bunu size öğretebilmiş bir kurum olması lazım. Ee, Söyleyebileceğim aslında en önemli şey bu. Araştırmaya açık olmak demek aslında kendi başınıza merak ettiğiniz bir konuyu, mesela senin kanalın bu konuda çok örnek gösteriyor. Merak ettiğiniz bu Evet. konuyu araştırmak, işte kaynaklarını bulmak, farklı kaynaklar tabii tek bir kaynak asla olmaz. Farklı kaynaklara bakarak öğrenmek lazım. Aslında söyleyebileceğim en önemli şey bu. Atıyorum robotik konusunu merak ediyorsunuz. İşte ben tarlada çalışan robotlar yapmak istiyorum. Şimdiye kadar biraz üstünden geçtik. Bu işin arkasında ziraatçılar var zaten. Yani uygulama olarak ziraatçılarla konuşmak lazım. İşte robotik bilimleriyle uğraşan insanlarla konuşmak lazım ya da bu alanları araştırmak lazım. İşin arkasında biyolojisi var, makinesi var, elektriği var. Yani tek başına olmuyor bu iş. Tabii ki hepsini de Evet. yapabilirsiniz diye bir şey yok. O da çok insanüstü bir efor gerektirir. Onu da zaten yapmak çok zor. Kendi vizyonunuzu tanımladıktan sonra işte ben bu konuda çalışmak istiyorum dedikten sonra en yetkin olduğunuz konuları tespit edip onun üzerine yoğunlaşmak ama asla diğerlerini de boş bırakmamak lazım. Yani kendi başına ben biyolojiden esinlenen robotik yapıyorum diyen adam biyolojiden bir haberse onun yaptığı işler gerçekten hiçbir işe yaramaz. O Havada yüzden kalır. kendinizi mesela makine alanında geliştiriyor olsanız bile çalıştığınız konuların bağlantılı olduğu alanları da araştırmanız yeterli bir felsefe en azından üzerinden tartışma yapabilecek kadar bilgi sahibi olmanız gerekiyor. Hele Söyleyeceğim aslında günümüzde evet. Yani günümüzde internet gibi bir kaynak var. Yani YouTube gibi bir kaynak var. Yani sınırsız kaynak var. Özellikle dil bilenler özellikle yani bazen Türkçe kaynaklar yetersiz. Her şeyden önce sanırım İngilizceyi belli bir seviyeye getirmek gerekiyor. Artık yani bunun bence tartışmasının olmaması bile lazım. Yani şu anda dünyanın kullandığı ortak dil İngilizce. Aslında bizim ülkemiz bu konuda bayağı iyi. İngilizce konuşma seviyesi anlamında bayağı iyi. İngilizce bilme konusunda. Bunu kullanmak lazım. İngilizce kaynaklara ulaşabilmek demek gerçekten farklı bir dünyaya ulaşmak demek. Çünkü kendi dilimizde üretilen kaynaklar belli bir sayıda. Her ülke için geçerlidir bu. Ama artık dünyanın konuştuğu dil olan İngilizce'de her milletten, her bilim insanı, her bilim alanından şeyler üretiliyor yani kaynaklar üretiliyor. Bu dili bildiğiniz zaman pat diye bunlara dolaşabiliyor oluyorsunuz. O yüzden bu çok önemli. Yani en başta bunu söylemek lazım ama Bu yani şart. bu zaten eğitim kurumlarımız zaten bu İngilizce eğitimi çok ciddi bir şekilde veriyorlar. Hı hı. Önemli olan aslında bunlara sahip olduktan sonra efektif olarak kullanmak. İnternet var. Neredeyse herkesin evinde var. Ama yani internette araştırdığınız şeylerin kalitesi önemli. Yani YouTube'da izlediğiniz videoların kalitesi önemli ya da okuduğunuz kitapların kalitesi önemli. O yüzden yani gerçekten iyi bilgi verebilecek şeylere yönlenmek lazım. Tabii bunun işin en başında bir heves gerekiyor. Yani zorla bu iş asla olmaz. Hevesiniz olması lazım, ilginiz olması lazım. Zaten bu olduktan sonra insan bir de kendi başına bir işler yaptığını görünce daha da böyle bir gaza geliyor. Ee, O kaynaktan o kaynağa, o kaynaktan o kaynağa çok güzel bir şekilde geliştirebiliyorsunuz. Teşekkür ederim. Şimdi 30 dakikaya gelmek üzereyiz. Şimdi ama konuşmamız gereken bir konu daha var. Bunu konuşmamız şart. Şimdi şu iki konuyu birleştirerek bize bahseder misin? Şimdi dediğim gibi mekanik olarak bir şeyler konuştuk. Yapay zeka artık bu işin karar verme tarafı olacak. Sen de bunun üzerine bilgilerin var. Çalışıyorsun, bizle paylaşacaksın. Bu yapay zeka mekanikle birleşecek ve günümüzde bu işi iyi yapan firmalardan bir tanesi var. Sen konunun başında o firmanın adını söylemiştin zaten. Boston Dynamics. E, Bunları birleştirip bize bir hani fikirlerini paylaşır mısın? Tamam, tabii ki. Bu Şunu da söyleyeceğim. aslında Çok özür dilerim. Şimdi izleyen arkadaşlarımız yapay zeka, derin öğrenme sözcüklerini farklı alanlarda görebilirler. Bir de hani yapay zeka ne demek, derin öğrenme ne demek? Birazcık da ondan hızlıca bahsedersen çok sevinirim. tabii yani aslında yapay zeka bizim en başta konuştuğumuz konunun bir e, örneği aslında yani biyolojiden esinlenen bir sistem. Yapay zeka
bizim karar verme mekanizmamızı kopyalayan ya da bundan daha iyisini yapabilen bir sistem üretme hevesinden geliyor aslında. Yani aslında yeni bir mevzu değil aslında. Çok eski bir konu. 60-70 yılı var. E, işini en azından şeyini düşünürsek, işin felsefesini de düşünürsek, yani birebir uygulamasını değil de felsefesini düşünürsek, hep zaten bu bir felsefe üzerinden çıkan bir olay. Yani biz nasıl karar verebiliyoruz? Fikir nedir? Fikir nasıl üretilir? Karar nasıl üretilir? İşte zeka nedir? E, hafıza nedir? Nasıl öğreniriz? Bunlar hep farklı bilim dallarının bir araya gelip de çözmeye çalıştı. Hala üzerine uğraştıkları çok büyük bir konu. Buna benzer olarak, alternatif olarak ya da buna destek olarak bilgisayar mühendisliği, matematiğin de kattığı şeylerden bir tanesi aslında yapay zeka. Hem bizim gerçekten nasıl öğrendiğimizi anlamamızı sağlayacak bir bilim dalı oldu. Aynı zamanda şimdiye kadar öğrendiğimiz ve çözdüğümüz şeyleri farklı sistemlere uygulayacak, uygulamaları üreten bir bilim dalı oldu. Şimdi bu kadar büyümesinin sebebi şu: bizim şimdiye kadar ürettiğimiz elektronik ve mekanik sistemler artık çok efektif bir şekilde, çok güzel bir şekilde çalışabiliyorlar. Bunlar çok fazla veri üretiyorlar. Özellikle bu şimdi internetin açta hani 4G, 5G falan böyle sürekli artmasında arkasında olan bir şey. Çok fazla veri üretiliyor. Çok fazla bilgi var, çok fazla görüntü var, ses kaydı var, resim var. İşte bir sürü bilgi var. Bunları biz artık eskisi gibi birbiriyle olan alakasını elle yapamıyoruz. Yani belli sınırlı sayıda olan bilgilerin bir bilgi bloğuyla diğer bilgi bloğunu, veri diyelim daha çok, veri bloğu arasındaki bağlantıyı eskisinden olduğu gibi, yani elimizle birleştiremiyoruz. Yani şunu yaptım da bu oldu, şunu yaptım da bu oldu. İşte bak şu renkler karşılığında bu olur gibi, yani çok basit soyut örnekler anlatıyorum ama bu işin merkezinde şu vardı değil mi? Yani yapay zeka veya zekanın şeyinde belli bir bilgi girişi var. Biz işte sensörler işte görüyoruz, dinliyoruz, duyuyoruz, işte dokunuyoruz falan, bir sürü bilgi geliyor. Bu bilgiler karşılığında biz bir karar alıyoruz. Bu içeri giren bizim bilgisayar sistemimiz değil, beynimize giren veriler karşılığında bizim bir karar alma şeyimiz var. Bu da aslında temelinde şu demek: bir veri bloğu var, giren veri bloğu var ve çıkan karar bloğu var. İşte aslında zeka bu ikisi arasındaki, çok basit konuşursak, ikisi arasındaki bağlantıyı kurabilen sistem. Çok Bu güzel tabii açıkladın. Teşekkür ederim gerçekten. bu aslında, yani yapay zekada bunu bilgisayar sistemlerinde ya da hani insan doğa dışında olan sistemlerde uygulamaya çalışıyor. Yani bir bilgi giriyor. Mesela robotik kolu düşünelim. O araba üreten kolları düşünelim. Mesela bir kamera sayesinde şeyi görüyor. Mesela arabanın nerede olduğunu görüyor. Diyelim o araba üretim bandını düşünün. Gidip ona cam takacak böyle. Sürekli böyle bilgi geliyor. Diyor ki işte araba şu anda şurada. Saniye saniye çok fazla bilgi geliyor. Oradaki yapay zeka ne? Bu gelen bilgi karşılığında şey kararını vermek. Ya ben bu camı tam olarak yerine takıyor muyum? Nereye takacağım? Takmak için kolumu ne kadar uzatmam lazım? İşte bu iki blok arasındaki kararı bir yapay zeka karar veriyor. Diyor ki bak, sensörlerinden gelen bilgiler, görüntüler bunlar. Yapmak istediğim aslında hareket bu. Aradaki harekete ben karar veriyorum. İşte yapay zeka aslında bunu sağlıyor. Şimdi bunun bu kadar büyük revaçta olmasının sebebi gerçekten bu içeri giren bilgi bloğu var ya, onun inanılmaz bir şekilde patlamış olması. Her yerde kameralar, her yerde ses kayıt cihazları, işte inanılmaz bir veri çokluğu var ve alo, ben duyuyorum Heh, seni Deniz. tamam. Şu an daha iyi. Şu an daha iyi. Evet. Okey. Geldi kendine. Şeyde kaldık. Nerede kaldı? Çok fazla bilgi giriyor dedik. Artık bu çok fazla giren bilgiyi bu yapay zeka toparlayamıyor gibi bir şey söylüyordun galiba. Orada Yani kaldık. şöyle söyleyeyim. Şimdiye kadar ürettiğimiz ve alışık olduğumuz sistemler toparlayamıyor. O yüzden zaten bu böyle derin öğrenme gibi çok revaçta olan sistemler çıktı. Bunların en büyük özelliği çok fazla veriyi çok karmaşık sistemleri insan anlamasa bile bir şekilde bir kararı yönlendirebiliyor olması, bu derin öğrenme. O yüzden zaten bu derin öğrenmeyi işte bir sürü şirket kullanıyor. Facebook kullanıyor çünkü bir sürü veri, yani bir sürü veri olduğu yer düşünsen Facebook'ta var, Google'da var. Amazon'da var. Yani aklınıza gelebilecek neredeyse her şirket bunu kullanıyor ve artık endüstrinin de her alanına yayılmış durumda. Çünkü veri her alanda çok fazla bir hale gelmiş. Mesela en büyük uygulamalarından bir tanesi şimdi sürücüsüz arabalar, değil mi? Evet. Çok revaçta. Özellikle Almanya, Amerika inanılmaz bir şekilde bastırıyor. Araba endüstrisinin çok büyük olduğu ülkeler. Bunu da aslında bu problemi de şöyle düşünebilirsiniz. Artık arabalarda o kadar fazla sensör var ki bir insandan çok daha fazla bir şekilde veri algılayabiliyorlar. İşte trafik levhalarını okuyor, sağındaki solundaki arabaları okuyabiliyor. Bizden çok daha fazlasına sahipler. Hı hı. Bu lüks içerisinde, bu aslında bir lüks, bu kadar fazla veriye sahip olmak. Bu lüks içerisinde çok önemli kararlar alması lazım.
Ama işte bizi aşan bir sistem olduğu için, yani biz bile bu kadar fazla veriyle insan olarak şey yapamıyoruz, karar veremiyoruz. O yüzden bunlara böyle yeni bir şekilde sistem üretmek lazım. İşte zaten insanın becerdiği en güzel şeylerden bir tanesi bu, sürekli yenisini üretmek olduğu için bu derin öğrenme gibi sistemler var. Bunlar dediğim gibi çok fazla veriyi birbiriyle ilişkilendirebilen aslında sistemler. Çok fazla matematik temelli olan şeyler. Uygulamaları bilgisayar mühendisliğinde olabilir ama işin temeli tamamıyla matematiktir. İşte olasılık teorisiyle alakalı sistemler. Bu kadar veri olursa buradan hani olası olarak şu çıkar gibi karar verebilme mekanizmaları aslında. E, Yani böyle özetleyebiliriz derin öğrenmeyi. Bu tabii ki robotik alanı için de geçerli. Dediğim gibi robotlar da aslında artık çok iyi mekanik olarak belli bir seviyeye gelmiş. Mesela ismini söylediğim Boston Dynamics robotik alanında mekanik başarının liderlerinden bir tanesi. Yani o şirketin yaptığı en iyi şey aslında mekanik olarak çok başarılı robotlar üretmek. Belki henüz karar mekanizmasında çok böyle insanı etkileyecek şeyler göstermiyor olsalar bile oradaki robotların karar mekanizması, yürüme, zıplama gibi hani dinamik hareketler üzerine karar verebilme sistemleri o konuda gerçekten çok başarılılar. Ama bunun arkasında Şimdi gerçekten de dediğim gibi çok başarılı bir mekanik, elektronik sistemin olması. şu bağlamda aslında ben birazcık söyledim. Evet, Boston Dynamics'in videonu izlediğimiz zaman kendi kendine görüntü çekip iş yapan mekanizmaları çok o tarz bir reklam yapmıyorlar. Asıl orada şaşırtıcı olan şey, takipçilerimizin anlaması gereken, sen konunun ilk başında bir refleks konusundan bahsetmiştin. Robotik Hı hı. refleks, insan refleksin Hı hı. robota aktarılması. Şimdi Boston Dynamics'in robotun ayağı kayıyor ve toparlayıp duruyor. Birazcık bundan Evet. bahsedebilir misin bize? O şirketin aslında kurucusu zamanında 1970'lerde MIT'de, Amerika'daki Boston'da Michigan Institute of Technology, çok meşhur bir üniversite. Oradaki bacaklı robotlar laboratuvarının aslında yöneticisi. E, Bu adam 1970'lerde tek bacaklı veya iki bacaklı robotların nasıl dengede duracağı üzerine çok büyük yayınlar yapıyor zaten. Bu alanın kurucularından bir tanesi. E, Bu çalışmalar arkasında inanılmaz bir bilimsel geçmiş var. Boston Dynamics'in arkasında inanılmaz bir bilimsel geçmiş var. Ta 1970'lerden gelen, daha eskisi de var tabii. İşte sistemlerin ne zaman ne kadar kuvvet gerektireceği, ne kadar büyük bir enerjiye ihtiyacı olduğu gibi şeyleri zaten 1970'lerde 80'lerde bu affedersiniz ekip zaten buluyor. Zamanla işte pil teknolojilerinin gelişmesiyle, işte elektronik sistemlerin, elektronik motorların gelişmesiyle, daha kuvvetlenmesiyle. Hocam bir sorun var. Bak şimdi bu Evet, konu gerçekten konuyu açar da, pil evet. teknolojisinin gelişmesi bu tarz bir robotik sistemde neyi değiştirdi? Bunu bize açıklayabilir misin hızlıca? Pil Parantez. teknolojisinin gelişmesi şu demek, yani birim alanına pili bir hacmen düşünürsen bir hacimde ürettiği enerjinin aslında şeyi var. Yani sahip depoladığı enerjinin önemi var. Bunu ne kadar güç olarak aktarabildiğinin bir önemi var. E, Bunun arkasında tabii ki büyük bir kimya ve fizik çalışması var. Malzeme bilimleri çalışması var. İşte ne kadar daha efektif, ne kadar daha optimize bir şekilde çalışabilir. Bunun bir araya gelip çalışmaların yani sonucu aslında bu pil teknolojisi. Eskiden kullanılan piller aslında çok düşük bir enerji saklama kapasitesine sahip. O düşük olduğu için çok daha verimsiz bir şekilde onu güce çevirme kapasitesine sahip. Onlar da böyle mekanik sistemleri ayakta zaten 1970'lerde bu bahsettiğim ekibin yaptığı çalışmaları hani var ki ya biz bunları hiçbir yere bağlamadan kablosuz, yani pille çalıştıracak teknolojisi o zaman kocaman kablolarla takıyorlar işte şeylere. Ama o da hani mobil robotların aslında tam yapmak istediğinin tam zıt, yani arabaları fişli olduğunu düşünsenize, mantığın çok tersi. İşte o zaman da yapılan çalışmaların şu anda gerçeğe dönüşmesinin arkasında pil teknolojilerinin, motorların, yani o enerjiyi kimyasal enerjiyi böyle kinetik enerjiye çevirebilen sistem, motor dediğim budur zaten. Sistemler çok daha verimli olarak çalışmaya başlaması, bunların üzerine büyük çalışmaların olması, büyük sonuçlar elde edilmesi sonucunda o adamlar aynı fikirleri aslında aldılar. Şu anda yeni teknoloji sistemleri uyguluyorlar. Hı hı. Bu şeyin arkasında o refleks, o kayan robot var ya, buzun üstünde kayıyor Evet. mesela. Bunun arkasında da tabii ki böyle bir yüksek verimle çalışan motorların, mekanik sistemleri olması üzerine ayrıca bir de çok fazla hızlı bir şekilde işlem yapabilen mikro işlemcilerin gelişmesi de var. Yani Hı hı. saniye bazında hani yapay zeka dedik ya, yapay zekanın arkasında aslında şöyle bir şey var. İşte
bir zaman biriminde alabileceğin kararlar. Yani veriyi alıyorsun demiştik. Bunu işleyeceksin ve karar vereceksin. İşte bunun arkasında bunu robotlarda mikro işlemcilerle yapıyoruz. İşte çip teknolojileri bilgisayarımızda da var, telefonda da var, her yerde var. İşte bunların da çok bir verimli hale gelmesiyle ne oldu? İşte mekanik sistemlerimiz çok iyi, elektrik sistemlerimiz çok iyi, güç sistemlerimiz çok iyi. Artık bir sürü sensör takabiliyoruz. Mesela robot bacağının kaydığını çok hızlı bir şekilde anlayabiliyor. İşte üzerinde ivme sensörü var, hız sensörü var. Bunlardan çok hızlı bir şekilde veri geliyor. O çok hızlı bir şekilde gelen veriyi de mikro işlemci çok hızlı bir şekilde algılayıp işlem yapabildiği için ve çok verimli bir şekilde cevap verebildiği için o kaydını algılıyor ve çok hızlı bir şekilde mesela bacağı bir yerden öbür tarafa itiyor diyelim. İşte bunun arkasında Toparlama, aslında nasıl toparlarımın kararını veriyor. Adeta bizim ayağımız kaydığı zaman beynimiz nasıl sinir hücrelerinden gelen kararı veriyorsa robotun beyni de bu kararı veriyor. Utku, şimdi son kısma gelirken sana teşekkür etmeden önce birazcık da hani dediğim gibi birazcık yorumlara göre gidecek. Bu konunun sonu yok. Selam tekrardan. Demin kesintiye uğradık. Şimdi şu soruyu tekrar sormak istiyorum. Bu işlerin dışında bir mühendis olarak, bir adam olarak özel hayatında başka nelerle ilgilenir? Bunu da bilmek çok önemli. Çünkü bu tarz hayatlar beraber gittiği zaman daha sağlıklı oluyor. Senden bilmek isteriz. Doğru, çok doğru bir şey söylediniz. Aslında bu her alan için geçerli. Şu anda ben kendi alanımdan örnek vereyim. Benim uğraştığım iş çok fazla matematik, fizik üzerine çok analitik işlemler, sürekli sayılarla uğraşan bir işlem olduğu için beynimin belli bir kısmını çok görüyorum aslında. İşte bunu dengeleyebilmek için çok daha farklı şeyler yapmak zorunda kalmıyorum ama gerçekten hissediyorum bunu. İşte bunlardan bir tanesi mesela müzik. Gerçi müziğin içinde çok fazla bir analitik sayılarla alakalı sistem var ama yine de hani dışa vurum şeyi farklı olduğu için müzikle ilgileniyorum. Uzun zamandır gitar çalıyorum. İşte korona günlerinde zaten en büyük yardımcım o. Evde bir gitarım var. O olması çok zor geçerdi herhalde. İşte onunla ilgileniyorum. İşte mesela geometrik tasarımlarla alakalı bir çalışmalarım var şimdi. Özellikle mesela Doğu mimarisiyle Batı gotik mimarisinde çok vardır. Böyle özellikle bizim kendi mimarimizi düşün. Yani bütün şeyler, camiler, saraylarda falan hep böyle hani yıldızlar, kareler, üçgenler falan böyle çok güzel bir çinili sistemler var ya. Bunun aslında yeni ilgi duymaya başladım. Bunun hepsinin arkasında sadece bir daire olduğu gerçeğini öğrendim. Sırf bir daireden çıkıyor. Bir dairenin başkalarıyla olan kesişimleri üzerine inanılmaz zengin motifler yaratılabiliyor. Aynısı Batı'da da var. Yani Batı'nın gotik tasarımlarında da var. O böyle şeyleri düşünün. İşte Notre Dame, işte Charles Katedrali falan, oradaki böyle hani gül pencereler falan var. Tamamıyla aynı sistem, sadece estetiği farklı. Onlarla ilgileniyorum. Aslına bakarsan yani bu kendimi rahatlatmak tam başka. Ayrıca şuna da yarıyor. Çok fazla farklı vizyonlar katıyor. Özellikle sanat kısmı, hani müziğin tabii ki var ama özellikle görsel sanatların çok farklı katkıları var. Dediğim gibi mimariden daha iyi anlayabiliyor olmak robotlarımı daha iyi tasarlayabilmeme yardımcı oluyor. Ya da e, nasıl ya, birçok mesela o bizim geometrik tasarım, o camilerin şeylerini düşünün, Çinlileri falan düşünün. Birçok sistemin beraber olarak o ahengi uyumu mesela benim robotik sistemlerin birbiriyle nasıl iletişimde olabileceği konusunda bazı ilginç fikirler verebiliyor. Bu her şey için geçerli. Bunların dışında çok fazla işte sosyoloji, işte antropoloji ve benzer konuların tarihleriyle ilgileniyorum. O da tabii her şeyden önce insan tarihini anlatıyor. Yani e, neden oldu olay, şu anda niye böyle ya da nereye gidebilecek gibi konular üzerinde bir vizyon katıyor. E, Yani şu sıralar böyleyim diyebilirim. Hani özellikle bunların birleşimiyle. Tabii korona ile beraber bunlara daha fazla vakit ayırabilme şansı doğdu bir yandan. Çünkü benim çalışmalarım çok büyük oranda deneyler üzerinden gidiyor. Şu anda laboratuvarlara gidilme olmadığı için hani daha uzaktan işte mesela yapay zeka ve benzer konulara ağırlık verdim hem bir yandan, hem de işte bu sanat, sosyoloji, antropoloji gibi hep okumak isteyip de okuyamadığım kitaplar okuyabiliyorum. İşte çizmek istediğim resimleri çiziyorum. Tabii ki iyi bir şey değil korona ama yani böyle de bir küçük şeyi dokundu yani. Türkiye'de televizyon programlarını izlerken bu akşamları koronayla ilgili canlı yayın oluyor. Orada kim olduğunu hatırlamıyorum. Sanırım o da senin gibi bir bilim adamıydı. Dedi ki ya benim o kadar yoğun bir hayatım var ki dedi normalde. Sürekli seyahatler, oralar, buralar, ya birazcık kendime zaman ayırdım dedi. Ve bu bir daha büyük ihtimalle böyle bir şey de olmayacak dedi. Bunun kıymetini bilmeye çalışıyorum. Bunun avantajı bilmeye çalışıyorum dedi. Yani evde olmak o kadar da üzücü bir şey değil. Gerçekten birazcık rahatlayalım, yapmadığımız şeyleri yapalım dedi. Sen de elinden geldiği kadar herhalde gitarına falan zaman ayırmaya çalışıyorsun. Resme Evet, gidiyorsun. doğru. Özellikle yani bu
kimden bahsettiğini bilmiyorum ama benzer bir şey ben de söyleyebilirim. Normalde çok yoğun geçen bir iş temposunda maalesef kendi hayatıma çok fazla vakit ayıramaz olmuştum. Bu biraz o konulara daha fazla yoğunlaşma fırsatı tanıdı. Yani varsa tek iyi yönü budur diyebilirim, yani bu korona ve Evet. karantina durumunu. Gerçekten o anlamda bir fırsat olarak değerlendirmeye çalışıyorum. Peki Utku, teşekkür ederiz bize zaman ayırdığın için. Dediğim gibi insanlar bu sayede seni tanımış olacaklar. Hani bir ülke vatandaşımızın oralarda bu işlere başarılı olması, teknolojinin en uç noktasında olması gerçekten gurur verici bir şey. Teşekkür E, ederim. Sorular gelirse umarım ki izlenir. Hani bunun izlenmesini gerçekten istiyorum gençlere örnek olması açısından. Sorular gelirse ona yönelik olarak sen de zamanla uygun olursa denk gelirsek devamını çekmeyi umarız. Tabii ki zevkle Deniz. Çok teşekkür ederim ben de Tamam. davet ettiğin için. Benim için de çok güzel böyle bir ortam oldu. Hem seni tekrar gördüm hem de yani işte izleyicilerle umarım hani onların işinden yarayabilecek şeyler paylaşmışımdır. O konuda da iyi bir fırsat oldu. Tekrar teşekkür ederim. Tamam, ben teşekkür ederim. Sağlıklı günler. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Sen de görüşürüz. Bay bay.